Merhabalar sevgili dostlarım. Herkese mutlu bir yıl dileyerek 8 Ocak haftasında gökyüzünde bizi neler bekliyor? O yayında sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım harika bir hafta ve yıl olur. Çok önemli gelişmeler yaşayacağız tabii ki yıl içinde ve onlardan ilki de bu hafta başlıyor sevgili dostlar. Evet, Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ay ve gerçekten önemli değişimleri hayatımıza getirebilecek çok kararlı bir haftaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, önce biraz haftadan, sonra da hemen burçlarımızdan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Oğlak Burcu'nda yeni ay tabii ki başrolde, hayatımızın önemli kararları olacak arkadaşlar. Onun yanı sıra ikinci planda ise para ilişkilerimiz, para dinamikleri, iş hayatı, kariyer, aileyle ilgili konular, hayatımızda önemli çıkışlar yapabileceğimiz Plüto etkili. Plüto 29 derece Oğlak Burcu'ndaki son aslında yeni ayı diyebiliriz Oğlak Burcu'na. O yüzden çok güçlü etkileri var. Plüto Kova Burcu'na geçmeden hemen 10 gün öncesinde bu yeni ayla hayatımızın gerçekten çok köklü değişimler getirebilir sevgili dostlar. Evet, 11 Ocak günü 20 derece Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız ve 8 Ocak haftasına da bu yeni ayın etkileri damgasını vuracak tabii ki. 11 Ocak saat 14.57'de 20 derecede Ay ve Güneş birlikte olacaklar. O kadar ciddi etkiler alıyor ki bu yeni ay. Uranüs'ten etki alıyor. Tam olarak bir Uranüs üçgeni var. Aynı anda Mars'ın Jüpiter'le birbirine üçgeni var. Ve bu yeni ay para dinamiklerini hayatımıza geçirecek dedik. Ve önemli kariyer planlarında bazı eşiklerde olanları da şöyle hop diye hiç anlamadan kendilerini yeni bir oluşumun içinde bulacaklar. Bu dünyamız için, ülkemiz için de önemli bir yeni ay olacak. Türkiye açısından baktığımızda da aslında komşu ülkelerle olan ilişkilerini de devreye sokuyor. Ama en önemlisi arkadaşlar şudur: gayrimenkullerle, evlerle ilgili çok önemli gelişmeler bekleyebiliriz bu yeni ay ve sonrasındaki 10 gün içerisinde. Evet, bu yeni ay yaşam yerlerimizi, yaşamda vermiş olduğumuz sınavların arkasından gelecek aslında bazı ödülleri, çünkü Jüpiter ve Mars'ın arasında da çok önemli bir destekleyici açı var. Bu da ne demek? Cesaret edeceğiz, inisiyatif alacağız ve cesur davranacağız. En önemlisi şu an Merkür Retrosu bitti. Mars Oğlak Burcu'nda ve Mars'ın Oğlak Burcu'nda ilerlediği zamanlarda genellikle istikrarlı, kararlı ve daha azimli davranırız. Gökyüzü çok azimli, çok istikrarlı görüyor. Ve onun yanı sıra her şeyden önemlisi Plüto tam bu yeni aya eşlik ediyor. Evet sevgili dostlar, Plüto 21 Ocak'ta artık Kova Burcu'na geçecek. Geçen sene bir geçti. Retro yaptı, geriledi Oğlak Burcu'nun son derecelerine ve 21 Ocak itibariyle de Plüton'un Kova Burcu'na geçişinin aslında ayak seslerini işte bu yeni ay bize getirebilir. Parantez açarak şunu da söylemek istiyorum. Bu tamamlanması gereken, önceden hayatımıza bir şekilde fragman olarak girmiş konuları aslında tamamlamak üzere gelebilir. Çünkü Plüto son derecede, diğer yandan da yeni başlangıçlar yapmak, büyük adımlar atmak, hayatımızdaki yollarımızı değiştirmek için gücü kendimizde bulabileceğimiz bir süreci de işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi Satürn'ün, Jüpiter'in, Uranüs'ün çok önemli destekler verdiği bu süreç bizim için önemli kişilerle olan bağlantılarımızı da devreye sokacak. Öncelikle para dedik. Hayatımızda bulunduğumuz statümüz, iş, kariyer, meslek konuları, birazdan burçlarda anlatacağım nasıl etkiler vereceğini. Diğer yandan toplumsal olarak baktığımızda evet, toprakla, inşaatlarla, gayrimenkullerle, yatırımlarla, evlerle ilgili de önemli gelişmeler, önemli haberler, duyurular yayınlanabilir. Bu da çok önemli olacağını düşünüyorum. Diğer yandan tabii ki hepimizin hayatta
hedeflediği bir, gitmek istediği bir yol vardır ve Oğlak dediğimizde hayatın tümünü ilgilendirir ve hayattaki duruşumuzu aslında sorguladığımız, gücümüzü nasıl kullandığımız, nasıl inisiyatif aldığımız, burada Satürn desteği var. Bu devlet desteğidir. Anne, baba, otorite desteğidir. İşte çalışanlar için belki üstlerinin desteğidir. İş sahiplerinin diyelim ki kendi işini yapıyorsunuz. Önemli işbirlikleri olabilir. Yani gerçekten benim açımdan çok önemli ve olumlu bir yeni ay haftasındayız. Mutlaka önemli fırsatları değerlendirin. Tabii ki bu doğum haritanızın aldığı açıyla çok çok ilgili. Evet efendim, daha fazla lafı uzatmadan bakalım burçları neler bekliyor bu hafta. Değerli koç ve yükselen koçlar, evet bu hafta yeni ayımız sizin için tüm öncü burçlarda olduğu gibi ama sizin için çok daha ciddi konular hayatınıza getirecek. Hayatınızın tepe noktasında bir yeni ay. Hatırlarsanız bir yengeç dolunayı yaşadınız ve yengeç dolunayı da aile ile ilgili konularla bir takım gelişmeleri, yargılamaları, sonlanmaları, bayağı fikir ayrılıklarını da belki de getirdi. Şimdi bu yeni ay artık hayatınızı şöyle aklınızı başınıza alıp kendi hayatınızda, kendi menfaatleriniz için neler yapacak, neler yapabilirsiniz onu işaret ediyor. Çalışan, eğer bir koçsanız mesleki hayatınızla ilgili önemli bence genişlemeler, büyümeler getirebilir, yeni adımlar atılabilir, iş değişiklikleri getirme olasılığı çok yüksek. Tabii doğum haritanızın aldığı etkiyle çok önemli. 20 derecelerde eğer Oğlak Burcu'nda bir MC noktanız, herhangi bir gezegen yerleşiminiz ya da belki 20 derece bir yükselen koç olabilir ya da güneşiniz koç olabilir. İşte bu yeni ay sizin hayatınızı A noktasından Z noktasına getirebilecek kararları aldırabilir. Çünkü Mars da orada. Yönetici gezegeniniz, kendinizi çok daha kararlı, inisiyatif alabilecek ve hayatınızdaki azmi daha da yukarıları taşıyacak. Ama burada parantez açarak şunu belirtmek istiyorum. Azim dediğimiz şey aşırı tutkuya, hırslara yönelmemeli. Onu kontrol altında tutmalıyız ve gücümüzü çok daha doğru harcamalıyız, kullanmalıyız açıkçası. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü genellikle böyle Mars'ın işte Oğlak Burcu'nun temel dinamikleri arasında bu yapı da vardır. Bu, eğer bu yapıya çok fazla kapılırsa kişi genellikle zorlayıcı durumların içerisine düşebilir. Sadece bir öneriydi ama genel olarak hayatınızın değişmesi için çok önemli fırsatlar gelecek efendim. Lütfen değerlendirin sevgili koçlar. Haftaya genel olarak şöyle bir baktığımızda ise haftaya Ay Yay burcunda başlayacağız. Seyahatler, eğitim gibi konular gündeminizde olabilir. Herhangi bir gezi planı, seyahat planı yapmış olabilirsiniz ve hukuki belki süreçleriniz gündeminizde olacaktır. Haftanın ortasında, yani çarşamba günü itibariyle ise çarşamba, perşembe, tam da yeni ay günü zaten perşembe günü, biraz önce bahsetmiş olduğum yeni ayın getirebilecekleri konuları gündeminize taşıyacaktır. Mesleki anlamda önemli kararlar aşamasında olabilirsiniz. Yeni gelişmeler, yeni girişimler adına efendim. Evet efendim, Perşembe gününün akşam saatlerinden itibaren ise artık Kova burcuna geçiyor ve sosyalleşiyorsunuz. Cuma günü sosyal bir gün olacak sizin için. Hatta Jüpiter üçgeni de var. Cuma günü bu arada hayli güzel, keyifli, destekleyici, büyümeye ve genişlemeye açık bir gün, değerlendirebilirsiniz. Pazar günü biraz daha Ay Balık burcuna geçeceği için daha sakin, biraz daha içe dönük bir gün olabilir. Biraz daha sorumluluklarımızı aslında üstümüzde nasıl taşırız, ileriye dönük planlarımızı nasıl gerçekleştiririz gibi burada önemli bazı istişareler yapabilirsiniz haftanın son gününde. Hafta genelinde yani koçlar için çok önemli kararlar alabilecekleri ve önemli gelişmeleri göğüsleyecekleri bir hafta sizi bekliyor. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Evet, 8 Ocak haftasının en şanslı burcusunuz. Evet, 11'inde doğacak Oğlak burcundaki yeni ay toprak elementinde gerçekleşiyor ve sevgili boğalar, sizin için önemli
dış kapıları açacak size. Genişleme, büyüme, uzak yerlere ulaşma, seyahatler, eğitim almak, herhangi bir konuda kendinizi geliştirmek, daha önce seyahat ettiğiniz bazı yerlere tekrar seyahat planları gibi, bunlar ticaret olabilir, iş ilişkileri, yabancı ülkelerle ilgili konular gerçekten sizin ufkunuzu açacak yeni insanlar da efendim getirebilir. Yeni ayın etkileri hayatınızda önemli gelişmeler getiriyor. Çünkü Uranüs'ten de etki alan, Jüpiter ve Satürn'den etki alan, sürpriz diyebileceğimiz, ani heyecan yaratacak gelişmeler, değişiklikler hayatınızda olabilir. Bu yeni ayı iyi değerlendirin lütfen. Eğer haritanız bir boğa olabilirsiniz ama belki de kariyer evinizde yönetiyordur derece olarak. Dolayısıyla bu meslek hayatını, hatta aile ilişkilerinizi bile olumlu yönde etkileyebilecek bazı gelişmeleri getirebilir. Genel haftanın enerjisi ise boğalar için haftanın ilk 2 günü Ay Yay burcunda olacak. Finansal konularınızı takip edeceksiniz. Ödemeler, bankalar, finansla ilgili diğer göstergeler, belki borçlarla, belki kredilerle ilgili bazı gelişmeleri hayatınıza getirebilir. Aynı zamanda pazartesi günü güzel bir gün. Ay Venüs kavuşumu ile başlayacağız haftaya. Hemen çarşamba ve perşembe günü ise biraz önce dediğim gibi gelişmeleri hayatınıza getirecek, uzak hedeflerinize siz bir adım daha yaklaştırabilecek güzel etkiler var. Hatta Perşembe günü çok da sürprizli bir gün. Ay-Uranüs üçgeni de varmış. Bu arada saat tam olarak da 14.57'de Oğlak Burcu'ndaki yeni ay doğacak. Demek ki yeni ay niyetlerimiz burada bizim için çok önemli olacak. Yani uzak hedeflerimiz, gelecek planlarımız için çok çok önemli. Evet efendim. Cuma ve cumartesi günü ise Ay artık Kova burcunda, işinizle ilgilenebilir. O alandaki gelişmeleri takip edebilir, bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışanlar için, çalışmayanlar belki ailevi konuları daha çok gündemine taşıyacaktır. Hafta sonu ise artık pazar günü biraz daha sakin, daha sosyal, daha keyifli, eş, dost, arkadaş ilişkilerini belki gündeme taşıyacak bazı enerjiler aktif olacak efendim. Cumartesi günü gerçekten güzel de bir gün. Ay Kova burcunda ve bir gökyüzünde ışık artık doğuyor yeni ay sonrasında. O yüzden haftayı iyi değerlendirin. Sizin için çok keyifli etkiler var. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, 8 Ocak haftasındaki yeni ay sizin hayatınızdaki parasal konularınızı devreye sokacak. Uzun zamandan beri belki parayla ilgili konular, bazı düşünceleriniz, fikirleriniz var. Kredi, borç veya bazı şeyleri satma, gayrimenkullerle ilgili konular 11'inde yaşayacağımız Oğlak yeni ayıyla hayatınıza girecek sevgili ikizler. Evet, bu yeni ayın etkilerini hafta boyunca aslında tabii ki yaşayacağız ama ayın 11'inde tam olarak hem Uranüs'ten bir üçgen alan, aynı zamanda Satürn'den de desteği olan, Jüpiter'in de yine aynı şekilde Satürn'e desteği olan bir yeni ay olacak. Evet efendim, sürprizli bir yeni ay. Yönetici gezegeniniz artık Merkür Retrosu bitti. Mars da burada ve tüm aslında enerjiniz, motivasyonunuz bu alanda olacak. Paylaşılan paralar, gelecek paralar veya ortaklı işler, ortaklı konular, eş veya partnerinizle olan finansal konular bu alana aslında önümüzdeki 10 gün boyunca enerjinizi yayacak. Ama daha çok belki bir ortak iş yapmak üzere ya da eşinizin belki ortak bir durumu var. Bununla ilgili konular olacak. Haftanın geneline baktığımızda ise hemen pazartesi ve salı günü Ay Yay burcunda olacak. Evet, biraz önce ortaklı konular dedik. Ortak işleriniz, eşinizle olan işbirlikleriniz, belki zamana yaydığınız bazı konular vardır. Bu konularla ilgili aslında pazartesi hatta güzel de bir gün, çünkü Ay Venüs kavuşumu var. Özellikle bazı konuşmalar için, anlaşmalar için değerlendirebilirsiniz. Evet, ayın 10 ve 11'inde. 11'inde zaten yeni ayımız doğuyor. Parasal konular, işte banka işleri, resmi kurumlarla olan evraklı konular, evraklı işleriniz gündeminizde olacağını söyleyebilirim. Burayı yöneten gezegen çünkü
Satürn. Ve Satürn şu an sizin kariyer evinizde. Yani şu an derken zaten önümüzdeki yılda aynen buradan devam edecek. Demek ki önemli bazı yatırımlar da olabilir burada. Sorumluluklarınız artabilir. Sorumluluklarınıza karşı gösterdiğiniz davranış şekliniz değişebilir. Aslında Uranüs olduğu için burada diyor ki bir yenilik olacak ve bu yeniliğe ayak uydur. Yeni bir şey dene hayatında. Aslında bunu da tam yapmanın zamanı diyebilirim. Evet, haftanın ilerleyen günlerinde Cuma ve Cumartesi günü artık sizi destekleyen 2 gündesiniz. Ay Kova burcunda biraz daha genişlemeye, büyümeye, daha uzun vadeli konuları hayatınıza taşımaya, seyahatler, eğitim gibi konuları olabilir ve buradaki bu alandaki değişimlerle sevgili ikizler, bakın o kadar önemli bir yeni ay ve Satürn Plüto etkili bir yeni ay ki biliyorsunuz ayın 21'inde artık Kova burcuna geçecek bir Plütomuz var ve siz sevgili ikizlere hayatının inanılmaz dönüşümlerini yaşatabilir. O yüzden doğum haritanıza bir bakın. Nasıl etkiler alıyorsunuz? Acaba Kova burcu kaç dereceyle başlıyor? Yaşamınızda siz ikizler burcunun hangi diliminde doğdunuz? Bunlara göre bunlar değişiklik gösterecektir. Evet efendim, pazar gününe geldiğimizde sizi önemli kararlar bekliyor gibi. Sorumluluklarınızı değerlendireceksiniz. Şöyle bir yaptıklarınız ve yapmadıklarınız ya da yapmak istediklerinizle ilgili ne kadar cesur davranabilirim gibi düşünceler içinde, hatta kararlar içinde olabilirsiniz. Sevgili ikizler, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz ve çok önemli bir yıl sizi bekliyor. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, 8 Ocak haftasında sizi yakinen ilgilendiren bir yeni ayımız var. Oğlak burcunun 20 derecesinde. Eğer siz yükseleni, güneşi yengeç burcunun ikinci dekantında doğmuş bir yengeçseniz bu yeni ay ilişkilerinizle ilgili gerçekten olumlu, bazen de olumsuz gibi gördüğümüz aslında bizim için çok işimize yarayacak fırsatlar getirecek. Evet değerli yengeçler, öncü burç olduğunuz için tam karşıt alanınızda doğacak bu yeni ay sizin tüm ilişki dinamiklerinizi aktifleştiriyor. Bu bir evlilik olabilir. Evlilikle ilgili bazı düşünceler, projeler, konuşmalar gündeme gelebilir. Hatta yengeç dolunayı yaşadık, yani burcunuzda bir dolunay yaşandı geçtiğimiz haftada. Bu sizin fikirlerinizi olgunlaştırmış ve yeni bazı adımlar atmanız için fırsatlar verebilir. Bu tabii ki sizin bakış açınızla değerlendiriliyor. Evet, diğer yandan bazı iş ortakları, iş ortaklıkları, projeleri, işbirlikleri yapılabilir. Bununla ilgili gelişmeler hayatınızda zaten fragman olarak dönüyor olabilir. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa 20 derecelerde bir dediğim gibi Oğlak'ta da özellikle bir yerleşiminiz varsa bütün enerjiniz bu ortak işler, evlilikler, belki de evli olanların eşleriyle ilgili ya da hayat arkadaşlarıyla ilgili onların yaşamlarını ilgilendiren bazı önemli kararlar olabilir. Oğlak Plüton'la yakın ve gerçekten Uranüs'ten de aldığı destekle aniden bir şeyleri hayatımıza getirebilir ve bu çok köklü bir değişim olabilir. Yani adeta bir reform yaratacak bir değişim kararı gelebilir sevgili yengeçler. Evet, haftaya baktığımızda, gün gün baktığımızda genel olarak sizi bekleyen ilk haftanın pazartesi ve salı günleri biraz daha iş odaklı olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular olabilir. Hatta pazartesi günü ayın Venüs'le kavuştuğu Yay burcunda seyahat ettiği bir gün olacak. Keyifli, önemli işleri, konuşmaları işe bağlamak için bence değerlendirilebilir. Sağlıkla ilgili, evcil hayvanlarla ilgili gündemlerinizde sizinle olacak. Evet, 10 ve 11 Ocak günleri ise işte ilişkilerle ilgili konular artık devrede olacak. 11'inde saat 14.57'de bir yeni ay doğuyor ve bu yeni ayın akabindeki 10 gün önemli konuları gündeminize getirecek
sevgili yengeçler. Evet, cuma ve cumartesi. Siz bu işin biraz daha finans kısmını konuşuyor, para kısmını ayarlamaya, denklemeye, kararlar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Ayın Kova burcunda seyahat edeceği bugün ve hafta sonunda pazar günü de aslında bu hafta gezecek, uzaklara biraz daha böyle demir atacak, yeni hedef ve projelere yönelmek için önemli görüşme ve konuşmalar, kararlar hatta alınabilir. Disiplin ve sorumluluk gerektiren bir gün olacak pazar günü. Aynı zamanda da yengeçlere destek olan bir gün olacak. Evet, önemli bir süreçtesiniz. Tutulmalar da yıl boyunca etkiledi. Bu yıl da sizi etkilemeye devam edecek. Demek oluyor ki yengeçlerin hayatında inanılmaz bir geri dönüşü olmayan kapılar açılıyor. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, 8 Ocak haftasında çalışan aslanlar için işle ilgili konular, bir sağlıkla ilgili konusu olanlar için sağlık, ailevi konular olabilir. Bununla ilgili konular önemli şekilde öne çıkacak. Çünkü 11 Ocak günü Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Ve yeni ay sizin günlük rutinlerinizi oldukça hızlandıracak bir süreci işaret ediyor. Çok fazla bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi değiştirmek, belki biraz beden ve ruh sağlığınızla ilgilenmek, fiziksel görünümünüzü değiştirmek, kilo vermek, beslenme ile ilgili, sporla ilgili konular, bunu evcil hayvanları da tabii ki katıyoruz buraya ve çalışanlar için kesinlikle çalışma ortamları, iş yerleri, oradaki yenilikler, ekip ve çalışmalarında bir takım yeni takım arkadaşları gibi gündemleri hayatınıza getiriyor. Evet, bu hafta ayın 11'inde saat 14.57'de burada bir yeni ay doğacak ve önümüzdeki 10 günde etkilerini yaşayacağız. Yani yeni aydan hemen sonra belki olmayabilir ama özellikle ayın 13'ü itibariyle gökyüzündeki o ışıkların görünmeye başladığı zaman diliminde bunu daha net görebiliriz. Evet, genel olarak peki haftaya baktığımızda sizi neler bekliyor? Haftaya Ay Yay burcunda başlayacağız. Sizi destekleyen bir iki gündesin. Özellikle aşkla ilgili gelişmeler için aslanlar şanslı bu hafta. Çünkü pazartesi günü hem Ay Venüs'te kavuşacak. Sizin ilişkiler evinizden ilerliyor. Bu aynı zamanda parayla ilgili konulardır. Çocukları olanlar için çocuklar, onların yaşamları, onların eğitimi vesaire gibi konular gündemimiz olacak. Pazartesi ve salı günü efendim. Yalnız Merkür Neptün karemiz var salı günü. Biraz buna dikkat lütfen. Yanılma, aldanma, aldatılma gibi konular burada gündemimizde olabilir. Bu hepimiz için geçerli. Evet, haftanın ortasında yani çarşamba ve perşembe günü daha disiplinli bir gündem söz konusu olacak. Zaten aslanlar iş hayatlarında oldukça disiplinlidirler ve bu disiplini sağlamak, orada bir otorite kurmak, oradaki gelişmeleri kalıcı olarak değiştirmek adına önemli bir süreç olacak. Çünkü Plüto etkili bir yeni ay hayatımızın kapısını çalıyor. Evet, genel olarak böyle bir sağlıkla da ilgili aslında önemli kararlar, niyetler de alabilirsiniz. Evet efendim, cumartesi günü ve cuma ve cumartesi günü artık Ay Kova burcunda ve siz ilişkilerinizi konuşacaksınız. İkili ilişkilerinizi, ortaklı işlerinizi, herhangi bir konuda yarım kalmış veya konuşulmaya ihtiyacı olan, üstü kapatılmış bazı durumlar varsa burada ani bazı sürpriz gelişmeler getirebilir. Unutmayın, bu yeni ay kariyer evi dediğimiz hayatımızın tepe noktasında bir Uranüs'ten güzel bir etki alıyor. Beklenmedik iş fırsatları, beklenmedik güzel gelişmeler, iş projeleri getirebilir. Onun yanı sıra da ani bir seyahat de getirebilir sevgili aslanlar. Ve hafta sonuna baktığımızda yani pazar günü biraz daha böyle bütçe planlamaları yapacakmışsınız gibi duruyor. Biraz hesaplar arasında gelişmeler, gidiş gelişler olabilir diyoruz efendim. Ama genel olarak bu yeni ay hepimiz için çok dönüştürücü etkileri var ve aslan burçlarının kazançlarınızda önemli şekilde etkileyebilecek bazı yönlere götürebilir sizi. Mutlu haftalar efendim. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 8 Ocak haftasında
Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Onun yanı sıra sizin için önemli, hatta çok da destekleyici bir yeni ay ve haftanın ilk yarısına dikkat etmemiz gereken bir Merkür-Neptün karesi var. Siz bir Başak, yani değişken grup burcu olduğunuz için bu önemli. Özellikle pazar günü de bu etki tekrar devreye girebilir. Lütfen dikkatli olunuz. Yanıltıcı durumlar olabilir. Adımımızı attığımız ya da konuştuğumuz ya da duyduğumuz sosyal platformlar önemli. Mesela şifreler, banka hesapları gibi konular, sosyal medyadan gelebilecek herhangi mesajlar, bunların hepsine lütfen dikkatli olunuz diyelim. Evet efendim, bu hafta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay 20 derecede ve aşk hayatınızı tetikleyecek. Ayın 11'inde doğacak bu yeni ay ve tabii ki haftaya da oldukça güçlü enerjisini verecek. Çocuk sürprizleri getirebilir efendim Başak Burçlarının bir kısmına. Güzel çocuk haberleri alabilirsiniz. Gebelikler olabilir mesela. Ya da böyle bir şeye karar verebilir, niyet edebilirsiniz. Diğer yandan ilişkisi olmayanlar için yeni bir ilişki fırsatı. Hatta o kadar sürpriz olur ki şak diye hayatınıza biri girer. Aniden biriyle tanışırsınız. Çünkü Uranüs etkisi var. Uranüs de yine toprak elementinde ve sizi destekliyor. Yani Başaklar için oldukça verimli bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Merkür-Neptün karesini eğer saymazsak tabii ki. Evet, genel olarak hafta peki nasıl geçecek? Haftaya bir yay burcunda ay ile başlıyoruz. Pazartesi ve salı. Biraz ev konuları, aile, köklerimiz, oradaki konular, yakınlarımız, kardeşlerimiz veya bazı kadın figürler olabilir hayatımızda. Pazartesi günü gayet güzel, keyifli ilişkiler, ortaklı işler veya ailevi konular, evle ilgili konularda oldukça tatlı bir gün değerlendirebilirsiniz. Salı günü Merkür-Neptün karesi var. Ay-Merkür kavuşumu var. Düşündüklerimiz aklımızdan geçenler doğru olmayabilir. Şurayı biraz dinlemek gerekebiliyor. Eğer doğum haritanız etki de alıyorsa, özellikle ortaklı işlerde bence aile ile ilgili olabilir bu. Belki aile içinden herhangi birileri. Bunlara biraz dikkat etmekte fayda var efendim. Evet, gelelim çarşamba ve perşembe gününe. İşte biraz önce bahsettiğim, artık ayın Oğlak Burcu'na geçtiği, yeni ayın etkilerinin böyle içimizi kıpırdattığı yeni oluşumları hayatımıza getirecek bir iki gün olacak. Bunlar sadece ilişki, çocuklar değil, hayatınızda bir hobi edinmek. Bakın, yeni bir gelişme fırsatı yakalamak, ileride belki mesleğe dönüşebilecek bir takım güzel, keyif veren yeteneklerinizi öne çıkaracak bir durum olma ihtimali var. Bu yeni ayın böyle güzel etkileri var. Tabii ki en güzeli de herhalde çocuklarla, aşkla ilgili gelebilecek gelişmeler, ki muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Çünkü Mars da burada. Hayatınızın önemli bir enerjisi burada akacak önümüzdeki 10 gün boyunca. Efendim, geldik Cuma ve Cumartesi gününe. Bu biraz sizi çalışkan yapacak. Bu haftanın iki günü. Biraz dağınıklıkları, hayatınızı toparlamak, günlük rutinlerinizin biraz daha böyle sistemli olması için biraz daha çaba harcamak. Sağlıktır, egzersizdir, beslenmedir. Bu alanda önemli değişim ve dönüşümler getirebilir. Doğum haritanızı bilmiyoruz. Ben genel konuşuyorum şu anda. Çünkü Plüto etkili bir yeni ay ve sizin bu alanınızı da önemli ölçüde etkiliyor olabilir. Derece olarak bilmiyoruz çünkü. Hayatında köklü bir değişime niyet edebilir, karar verebilir sevgili Başaklar ve hafta sonu pazar günü ise artık Ay Balık burcunda olacak ve siz ilişkilerinizle ilgili bir takım sorumluluklarınızı değerlendiriyor olabilirsiniz. Bunlar her türlü ilişki olabilir. Sosyal ilişki, ortaklı ilişkiler, herhangi biriyle olası beraberlikleri de değerlendiriyor olabilirsiniz. Yalnız buna dikkat edin. Pazar günü Merkür 29 derecede. Akşam üzeri saatlerde artık o da Oğlak Burcu'na geçecek. Bu son dakikada verebilecek yanlış kararlar bir daha gözden geçirmek gerekebilir. Yani pazar gününü iyi değerlendirmek, doğru adımlar atmak, doğru kararlar vermek önemli olabilir efendim. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Evet, 8 Ocak haftasında önemli bir yeni ay yaşayacağız. Öncü burçları çok yakından ilgilendiren ve siz terazi burçlarını bulundukları yerden
değişime götürebilecek bir enerji var ayın 11'inde Perşembe günü 17 14.57 bir yeni ay. Oğlak yeni ayı doğacak ve sizin tam köşe noktanızda. Dolayısıyla buradaki olan dolunay yeni aylar her zaman çok daha önemlidir. Değişiklikler yapmak hayatınızda çok önemli ve istekli olabilirsiniz. Bunlar köklü, reform yaratacak değişiklikler olabilir. Mesela ev almak, gayrimenkullerle ilgili konularda bazı gelişmeler olabilir. Böyle bir niyetiniz varsa böyle bir gücü bulabilirsiniz kendinizde. Bir taşınma olayı söz konusu olabilir. Aileyle gücünüzü birleştirebilirsiniz. Bu maddi destek, manevi destek olabilir. Bu sürpriz olabilir. Dediğim gibi daha önceden hayalini kurduğunuz bir gelişme olur. Aniden mesela örnek gösterin bir krediye başvurabilirsin veya mevcut bir gayrimenkulü satıp onunla birlikte belki böyle bir gelişmeye ortak olabilirsiniz diyebilirim. Yani bu hafta doğacak yeni ay önümüzdeki 10 gün 11'den sonraki 10 gün sizin için gerçekten önemli olacak sevgili teraziler. Evet, tüm işiniz, gücünüz, ev, gayrimenkuller, yaşadığınız yer, aile, kökleriniz. Hatta şunu da ilave etmek istiyorum. Pazar günü akşam saatlerinden sonra artık Merkür de Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin daha fazla burayı adapte olmanız içten bile değil açıkçası. Ve diğer yandan şöyle bir haftaya da baktığımızda bu haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Pazartesi ve Salı günü. Hatta pazartesi günü girişim, gelişme, sonuç alma, hızlı bir şekilde karar verme, önemli bazı telefon görüşmeleri yapma, bir yerlere gidip gelmek için güzel. Hatta pazartesi Ay Venüs kavuşumu da var. Bu yönde aslında önemli. Şimdi önemli etkiler aldığınız için yeni aydan Salı günü de önemli. Merkür Neptün karesi var bu arada. Burada da karar verirken biraz tereddütte kalıyorsanız eğer şuranız size bir türlü cevap vermiyorsa durun. Çünkü Merkür Neptün karesi biraz kafa karıştırır. Yanıltabilir, yanılabilirsiniz. Ayrıca tüm sosyal hesaplarınıza gelen telefonlara, maillere vesaire dikkat edin. Yanılmalar, dolandırıcılıklar, hırsızlıklar gibi durumlar söz konusu olma olasılığı var efendim. Evet, çarşamba ve perşembe gününe geldiğimizde ay artık Oğlak Burcu'nda ve sizin bütün enerjiniz biraz önce bahsettiğim yerleşim yeriyle ilgili gündemleriniz olacak. İnşallah çok güzel bir eviniz olur diyorum. Evet, Cuma günü çok güzel bir gün bu arada. Ayın Kova Burcu'nda Mars-Jüpiter üçgeni var. Cuma ve Cumartesi. Evet, bu haftanın 2 günü teraziler. Aşktan yana şanslı 2 gündesiniz. İlişkiler için çok güzel. Finansla ilgili konular için gayet başarılı. Dik durduğunuz her yerde gerçekten ödülünü alabilirsiniz. Verimli görünüyor. Hatta cumartesi günü artık yeni ayın ışığı da görünüyor. Karar vermek, adım atmak için bence değerlendirilebilir. Ve aşk dedik, sosyalleşmek, sosyal ilişkilerinizi de biraz ilişkiler yoluyla hayatınızda canlandıracak efendim. Pazar gününe geldiğimizde biraz çalışma sanki enerjisi aktif. Evcil hayvanlar olabilir. Onların sorumlulukları olabilir. Ya da mesleki anlamda işinizin sorumluluğunu yeteri kadar alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bunu da değerlendirebilirsiniz. Biraz ev ortamları daha çok gündeminizde olacak gibi. Evet, Plüto etkili bir yeni ay. Hayatımızın her anlamında bize cesaret verecek, yürümemizi, adım atmamızı kolaylaştıracak. Sevgili teraziler, size de mutlu bir hafta diliyorum efendim. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, 8 Ocak haftasının en girişken burcu siz olacaksınız. Birçok girişime adım atabilirsiniz. 11'inde doğacak 20 derece Oğlak Burcu'ndaki yeni ay ve sonrasındaki 10 gün etkili olacak ama bu hafta tabii ki en çok etkiyi alacaksınız. Evet, yeni bir şeye başlamak. Bu bir eğitim, bu bir ticari konu, bu bir seyahat, bu bir yerlere gidip gelmek ve işle bağlantılı olabilme adına da çok güçlü. Biraz önce dediğim gibi eğitim almak, kendini geliştirmek, belki bir öğretmenseniz ya da atama bekleyen veya terfi bekleyen herhangi bir arkadaşımız şu an izliyorsa bununla ilgili de önemli gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Evet, yeni ayın etkileri sizde
destekleyici çalışıyor, destek veriyor size. Yakın çevrenizle de olan ilişkilerinizi oldukça gündeme getiriyor. Bunlar yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleri olanların kardeşleri, konu komşu ilişkilerimizde olmakla beraber bu alanlar oldukça güçlü çalışacak efendim. Belki biraz çocukları da hayatınızda ön plana, çocuklarınızın eğitimi, onların yurt dışı seyahatleri veya eğitim için belki başka yerlere bir girişimlerde bulunmak adına da bunları hayatınıza getirebilir efendim. Vize, pasaport, yabancı ülkelerle ilgili konularda bunlara dahil efendim. Evet, plütonik bir yeni ay. Plüto bu ay biliyorsunuz Kova burcuna geçecek 21 Ocak'ta. Eğer sizin doğum haritanız yani akrep ve yükselen burçlarının doğum haritaları etki alıyorsa bu akrepler için çok güçlü bir temel seviyede bir değişim getirecek hayatlarına. Bunlar yavaş yavaş olacak tabii ki. Çünkü Plüton'un Kova'ya geçişinin ilk en çok etkilerini siz akrepler alırsınız. Eğer doğum haritanız tabii ki etki alıyorsa. Şimdi bu haftaya bakalım. Pazartesi ve salı günü. Parayla ilgili konular gündeminizde olacak. Bilhassa pazartesi güzel. Ay-Venüs kavuşumu var. Finansal konularda bazı gelişmeler getirebilir. Para gelebilir, ödemeler çıkabilir ama genel olarak bence güzel gelişme olacak. Salı gününe dikkat, para konusunda dikkat özellikle. Çünkü Neptün etkili bir gün, Merkür Neptün karesi var ve özellikle yatırımlar açısından buna dikkat etsin. Birçok akrep lütfen diyelim ki bitcoinler, borsa, diğer yatırım araçları vesaire gibi konularda bir takım yanılgılar, kafa karışıkları getirebilir. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Evet efendim, çarşamba ve perşembe günü Ay artık Oğlak burcuna geçiyor ve sizin yakın çevrenizde olan bu bir işbirliği de olabilir. Bu yeni bir anlaşma da olabilir. Bu yeni bir eğitime katılmak, hayatınızın biraz vizyonunu, yolunu değiştirmek için bazı imkanlarla tanışabilirsiniz. Yeni ayın böyle güçlü etkileri de var açıkçası. Diğer yandan da hemen Perşembe gecesinden itibaren Cuma, Cumartesi günü bu arada güzel. Özellikle Perşembe akşamı mesela Uranüs'ün üçgeni varmış, sürpriz haberler gelebilir. Cuma ve Cumartesi artık biraz önce bahsettiğim Kova, Uranüs, Plüto Kova geçişiyle beraber aile, yaşanan yer, oradaki gelişmeler, uzun vadede yeni kararlar aldırabilir. Mesela böyle bir düşünce içinde olabilirsiniz ki cumartesi günü çok daha belirgin bir gün. Biraz daha gökyüzü ışıklanıyor, biraz daha aklımızda bir şeyler netleşiyor gibi. Pazar günü evet Ay Balık burcunda olacak ve destekliyor sizi. Gayet güzel ama biraz önce dediğim Merkür Neptün karesine lütfen yine dikkat. Pazar günü Merkür çünkü son derecelerde ilerliyor olacak. Yay burcunda, ondan sonra o da Oğlak burcuna geçiyor. Burada hem ilişkilerimizde, özel ilişkilerimizde, sosyal çevremizde, finansal yatırımlar kısmında oldukça aslında yaratıcılık verirken diğer yandan da bazı sahtelikler, dolandırıcılıklar veya kararsızlıklar verebilir. O yüzden biraz şuranın sesini, kalbin sesini dinlemekte fayda var gibi geliyor bana efendim. Yönetici gezegeniniz Mars artık Oğlak burcunda daha istikrarlı, kararlı adımlar atacak ve daha azimli ilerleyeceksiniz efendim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay, yükselen yaylar. Efendim bu hafta Oğlak Burcu'nda yeni ay haftasındayız. 8 Ocak haftasında birçok yay burcunun finansal konuları gündeminde olacak. Bazı kararsızlıklar, adım atıp atmamakta çekimserlikler yaşıyor olabilir bazı yay burçları. Tabii ki doğum haritasıyla çok bağlantılı. Evet efendim 11 Ocak günü 20 derece Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız ve bu sizin para evinizde sevgili yay burçları. Doğum haritanızda eğer burada önemli gezegen yerleşmeniz varsa Oğlak Yengeç aksında gibi. Tabii bu çok önemli olabilir sizin için. Yalnız şunu unutmayalım. Merkür yay burcunda ve bu hafta salı günü Merkür Neptün karesi de var. Evet Merkür Neptün karesini özellikle yaylar çok daha dikkatli bence değerlendirmeli. Önemli gelişmeler için belki de biraz beklemeli diyebilirim. Çünkü
Bazı yanıltıcı durumlar olabilir. Fikirlerinizi etkileyecek kişiler olabilir bunlar. Veya ikinci, üçüncü seçenekleri değerlendirirken karşı taraf bazı ortaklı işlerde de bir takım kararsızlıklar olma ihtimali var. Ama genel olarak şöyle baktığımızda sürpriz bazı parasal konularda girişimler, gelişmeler, işten elde edilebilecek ani kazançlar, yatırımlarla ilgili konularda gündemlerinde olabilir. Evet, bu yeni ay sizin para hanenizi çok etkiliyor. Önümüzdeki 10 gün 21 Ocağı kadar olan süreçte kazançlarınızla ilgili önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Evet, haftaya genel olarak baktığımızda bu haftaya pazartesi gününe ay yay burcunda, yani sizin burcunuzda başlıyoruz. Pazartesi ve salı günü sizin için önemli bazı kararlar alma, hayatını şöyle gözden geçirme, ne yapsam, nasıl ilerlesem, durduğum yer doğru mu gibi, bu tüm alanda ilişkiler dahil, işle meslekle ilgili konular ve tabii ki harcamalar önemli olabilir ki pazartesi günü Ay Venüs kavuşumu olacak bu arada. Kendinizle ilgili güzel böyle harcamalar da yapabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi veya kılık kıyafetle ilgili konular olabilir. Salı günü dikkat dedik, evet. Neptün'ün burada Merkür'le karesi var. Yanıltıcı durumlar getirebilir. Özellikle ev, aile, yaşanan yer, gayrimenkullerle ilgili olma olasılığı var diyelim. Evet efendim, haftanın ortasında çarşamba, perşembe günü yaylar için finans dedik, parasal konular. Burada yatırımlar önemli olabilir, beklenen paralar olabilir. Tüm mücadeleniz kazançlarınızla ilgili olacak. Özellikle pazar gününden itibaren, çünkü pazar günü Merkür de bu alana geçiyor. Mars burada, çok daha hırslı olabilirsiniz. Ancak Mars'ın burada ilerlemesi demek biraz zorlukları da hayatınıza getirebilir. Ama radikal adımlar atmak, radikal değişimlere gitmek, cesaret göstermek için aslında doğru bir zaman diyebiliriz. Ama bunun için biraz günlerin geçmesini, hatta cumartesi günü beklemenizi tavsiye ederim. Evet efendim, ve burada parasal konuların dışında hemen Perşembe günü bu arada Ay Uranüs üçgeni var. Oldukça sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Sizin için şaşırtıcı bazı haberler gelebilir diyebiliriz. Ve cumartesi günü seyahatler, anlaşmalar, telefon trafiği gibi konular gündemimizde olurken pazar günü biraz daha böyle kendinizi eve yayabilirsiniz. Aile içi konulara, belki biraz aile yakınları ile ilgili konular, işte belki gerekiyorsa bazı görev ve sorumluluklarla ilgili daha ciddi bazı kavramlar hayatınıza gelebilir. Yaylar unutmasın, Merkür Neptün karesi aslında pazar günü de bir şekilde etkilenecek. Merkür 29 derece, hemen Oğlağa geçmeden önce onlara dikkat edelim efendim. Eğer net değilsek, eğer kararsızsak bir dursak bence daha iyi olabilir. Evet, genel olarak haftanın etkisi böyle. Jüpiter'den, Satürn'den de önemli destekler alıyor bu yeni ay. Dolayısıyla da sürprizlere de açık aynı zamanda. Merak etmeyin, Uranüs'ün, Jüpiter'in de güzel etkilerini kariyer eviniz özellikle ve para evinizde alıyor diyebiliriz. Umarım güzel bir hafta siz de geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar. Evet, 8 Ocak haftasının aynı zamanda bu yılın çok önemli bir yeni ayını üstelik burcunuzda yaşayacaksınız. Efendim, doğum gününüz kutlu olsun değerli Oğlaklar. Bilhassa bu hafta ayın 11'inde doğum günü olanlar için çok önemli olabilir. Çünkü yeni ay tam güneşinizin üzerinde doğacak. Belki 20 derecelerde yükseleniz de olabilir. Hayatınızın değişim ve dönüşüm fırsatlarını, kararlarını size getirebilir. Plüto etkili bir yeni ay. Plüto nerede varsa orada köklü bir değişim vardır. Orada yeniden bir başlangıç vardır. Tüm Oğlaklar, yükselen burcu, önemli gezegenleri, önemli noktaları Oğlak burcunda olan sevgili dostlar, lütfen doğum haritanıza bir bakın. Hayatınızı nasıl şekillendiğini ya da şekillenmesini istediğinizi, değişime nerede ihtiyacınız olduğunu bir gözden geçirin. Hatta Uranüs'ten de güzel bir üçgen alan bir yeni ay olduğu için burada Uranüs yenilik, Uranüs değişim, biraz risk almak, biraz yeniliğe açık olmak anlamında çalışıyor. O yüzden de aslında Oğlakların hayatlarında, evet, Plüto sizden giderken, size veda ederken Oğlak Burcu'nda, çünkü 21'inde artık burcunuzdan ayrılıyor. 20 yıllık bir döngünün sonuna geldiniz ve yeni bir
Plüto Kova seyahatiyle 21 Ocak itibariyle hayatınızda bambaşka biri olduğunuzu göreceksiniz. Ayaklarınızın üzerinde duran, sağlam adımlar atan, evet çok yıkıldık ama yeniden kalkmayı bildik, gücümüze güç kattık. Katmadıysak da emin olun gücünüze güç katacaksınız. Çünkü siz hayatın size getirebileceği birçok sınavdan geçtiniz bu dönem içerisinde. Sevgili oğlaklar, bu yeni ay gerçekten işte hayata yeniden merhaba diyeceğim bir yeni ay olabilir efendim. Evet, gelelim yeni haftaya bakalım günler nasıl ilerleyecek sizler için. Ay yay burcunda başlıyoruz. Pazartesi ve salı. Birazcık düşünüyor, biraz arka planda kaygılanıyor, endişeleri olan bazı oğlaklar olabilir, ilişkiler konusunda olabilir. Biraz ilişkilerde acaba ne yapsam, doğru mu, yanlış mı, bazı dedikodular duymuş olabilirsiniz. Kafanızı karıştıran ilişkiler babında bazı gelişmeler olmuş olabilir. İşte bu 2 gün biraz burada daha içselleştirebilirsiniz bazı şeyleri. Ama salı günü Merkür Neptün karesi var. Bu sizin için bu dedikodular kısmını hareketlendiriyor. Her duyduğunuza inanmayın bu arada. Salı günü Merkür Neptün karesi var ama bu pazar günü de bir şekilde tetiklenecek. Bunlar yakınlarınızdan duyduğunuz konular olabilir. İşte evli olanlar, mesela eş partner veya ortaklı işlerde böyle kaygısı olanlar için de olabilir. Ama merak etmeyin, pazar gününden akşam saatlerinden sonra artık Oğlak Burcu'na, Merkür de Oğlak Burcu'na geçerek sizin elinizi biraz daha güçlendiriyor. Merak etmeyin, güç sizde. Sadece hırs yapmayın. Evet, azimli olun. Zaten azimlisiniz ama hırsı bir kenara bırakalım. Çünkü gerçekten çok büyük mükafatlar gelecek size. Evet, pazartesi, salı böyle ve artık çarşamba güne girdiğimizde ay burcunuza geçiyor, Oğlak Burcu'na. Çarşamba, perşembe günü de 20 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yükseleninizin, güneşinizin üzerinde doğan yeni aylar her zaman önümüzdeki çok uzun vadedeki konuları hayatımıza getirebilir. Daha kararlı olabiliriz. Fikir değişikliklerine gidebiliriz. Bunlar her işte, mesleki konular, ailevi düzenle ilgili olabilir, yaşadığınız yerle ilgili. Tümden belki görünümünüzü değiştireceksiniz. Her anlamda önemli. Bir takım ameliyat, operasyonlar olabilir. Böyle bir fikir içinde olabilir bazı oğlaklar. Gerçekten gündemlerinizi önemli şekilde etkileyecek. Belki de yeni bir işe, hayatınızın akışını değiştirecek yeni bir reform yaratacak bir parasal kaynak bulma adına da çalışabilir efendim. Evet, haftanın sürprizli günü Perşembe, Cuma ve Cumartesi. Cumartesi bu arada ayın ışığı artık gözüküyor ve parasal konularla ilgili bazı sürprizler, haberler gelebilir. Ay Kova burcunda olacak. Mars'ın da güzel bir Mars-Jüpiter üçgeni de var. Bizi cesaretlendiren, yüreklendiren, adım atmamızı kolaylaştıracak bir görünüm bu. Ama tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi her duyduğunuza inanmayın. Yalan olabilir, gerçek olmayabilir veya siz gereğinden fazla abartıyor olabilirsiniz. Kaygılara dikkat diyelim. Ve önemli olacak bu ve pazar günü artık ay Balık burcuna geçecek. Birçok görüşme yapacaksınız. Birçok konuda birilerinin fikirlerini alacaksınız. Belki size fikir danışacaklar. Bence önemli bir gün. Özellikle bazı şeylere karar vermek adına olabilir. Bence doğru değerlendirmekte fayda var. Hani haftayı şöyle özetlersek pazar günü nasıl derler, altın vuruş yapılabilir, bazı konularda karara varılabilir diyebiliriz efendim. Evet, doğum gününüz tekrar kutlu olsun ve mutlu haftalar diliyorum sizlere de. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, 8 Ocak haftasındayız ve bu hafta 11 Ocak günü doğacak Oğlak burcundaki yeni ay size aydınlanmalar yaşatacak. Kova burçlarının hayatında bilmedikleri, görmedikleri, hissettikleri sadece belki de doğru ve yanlış olanları, belki kendi içinde bunları yaşayan toplumla, sosyal çevrenizle ilgisi de olmayabilir. Bunların artık ayrımını yapacağı, biraz içselleştireceği, biraz içine döneceği bir hafta olacak. Yeni ayın etkisiyle birlikte. Ve bu etki 10 gün kadar da, yani 20 Ocak civarına kadar da sürecek sevgili kovalar. Evet, sizin için de önemli. Çünkü bu yeni ay Plüto'yla birlikte ve artık Plüto biliyorsunuz bir değişim, bir dönüşüm
gezegeni ve ayın 21'inde artık burcunuza geçiyor. Evet, bu yeni ay size önemli aydınlanmalar getirecek dedik. Önce mevcut olanı masaya yatırır. Bu yeni ay etkileri böyle çalışacak sizde. Bu yaptığınız işte, sağlıkla ilgili konularda, kendinizle nasıl diyelim barışıklığınız olabilir. İç dünyanıza önemli bazı aydınlanmalar getirebilir. Ve Plüto burcunuza geçtiği andaki geçen sene de geçmişti. Bu önemli hissiyatı, fragmanını zaten hızlı şekilde hayatınıza getirecek. Çok önemli değişimler sizi bekliyor bu yeni ay sonrasında sevgili kovalar. Tüm hayatınızı değiştirecek köklü niyetlerde, kararlarda olma ihtimaliniz çok güçlü efendim. Bilhassa da 20 derecelerde eğer Oğlak Burcu'nda bir yerleşiminiz varsa, hatta 29 derecede diyelim. İşte Kova Burcu'nun ilk günlerinde doğmuşsanız, güneşiniz, yükseleniniz 1, 2, 3, 1 ile 5 arası ya da Kova'daysa yine bu söylediklerim bu ay itibariyle hızlıca çalışmaya başlayacak. Evet efendim, gelelim haftanın günlerine göre olan değerlendirmelere. Pazartesi, Salı Ay Yay burcunda, oldukça sosyal, ilişkilerinizi gündeme taşıyacak, çevrenizle bir arada olacak, hatta bazı topluluklara katılabilir, yemek davet vesaire olabilir, gönüllü çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Sosyal çevre belki biraz bu ilişkiler adına da çalışacaktır. Özel ilişkiler, aşk hayatı vesaire gibi durumlar, konular gündeminizde olabilir efendim. Bu arada haftanın ikinci günü, Salı günü Merkür Neptün karemiz var. Biraz akıl karışıklıkları verebilir. Eğer niyetinizde olmayan bir şeyler aniden gelirse biraz düşünün derim efendim. Bu arada pazartesi güzel bir gün. Özellikle gönül ilişkileri için tavsiye ederim. Çarşamba, Perşembe. Ay artık Oğlak Burcu'nda. Sizin o kendinize, içinize çekildiğiniz, biraz kaygı ürettiğiniz, acabaların çok olduğu, karar vermekte zorlandığınız bir alan. Bunlar belki parasal konularda olacak. İşte yatırım yaptınız, karşılığını aldınız veya almak üzeresiniz. Acaba buradan bir dönüş yapabilir miyim? Bu virajı alabilir miyim gibi soru işaretleri de olabilir aklınızda, ama bu ani gelişmeleri getirebilecek, aniden taşınma, aniden evle yerleşim ile ilgili bazı gelişmeler doğum haritanızı etki alıyorsa, Uranüs etkili bir yeni ay aynı zamanda. Burada yenilikler de getireceğini söyleyebilirim. Evet efendim, geldik Cuma ve Cumartesi. Bu arada Cuma ve Cumartesi ay artık burcunuzda. Hatta Cumartesi günü ayın ışığı, gökyüzünün ışığı çoğalıyor. Biraz daha önümüzü görüyoruz artık. Daha netleşebiliyor. Bu yeni ayın getirebileceklerini daha kararlı şekilde görebiliriz. Daha iyi algılayabilir, hissedebiliriz. İşte bu ayın, yani her ay bir kere mesela her burçla ay kavuşur. İşte ayın bu zaman diliminde, özellikle bu hafta 12-13 Ocak günlerinde sizin için önemli olabilir. Kendinizle, sorumluluklarınızla, hayatta kendiniz için yapmak istedikleriniz veya yapmanız gerekenlerle ilgili olma ihtimali var. Bunlara ilişkilerimizde tabii ki katıyoruz. Gizli güçleri, arka planda dolaşan güçleri, hatta bazı düşmanlıkların da farkına varabiliriz bu arada. Bazı duyumlar alacaksınız gibi duruyor. Evet, haftanın son günü, pazar günü, artık Ay Balık burcunda, biraz parasal konuları planlıyor. Orada biraz sorumlulukları, işte bu yaşa göre, doğum tarihine göre çok değişiktir. Çünkü balık, hani Satürn de Balık burcunda olduğu için bunu söylüyorum. Finansal konularda sorumlulukları büyütebilir. Gereken sorumlulukları zamanında almışsa onun mükafatını verebilir gibi durumlar söz konusu olacak sevgili Kova burçları. Aynı zamanda Satürn sizin yönetici gezegeniniz olduğunu unutmayalım. Artık parasal konuları çalıştırıyor ve pazar günde böyle bir süreci işaret ediyor efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar balık ve yükselen burcu balık olanlar. 8 Ocak haftasındayız ve 8 Ocak haftasında Oğlak Burcu'nda bir yeni ay doğacak efendim. Evet, yeni ayın etkileri size destekleyici geliyor. Şans evi dediğimiz, aslında fırsatları getiren, çevremizi, sosyal çevremizi biraz daha böyle kalabalıklaştıran bir
alanda doğuyor. Evet, 20 derecede doğacak Perşembe günü, 11 Ocak Perşembe günü saat 14.57'de ve bu yeni ayın desteğini çok güçlü şekilde alıyorsunuz. Geçen hafta yaşadığımız Yengeç Dolunay'ının da çok güzel desteğini almıştınız ve bu yeni ayda aslında sosyal ortamlarda hayatınızda olan kişilerinin çok güçlü desteğini alacağınızı işaret ediyor efendim. Evet, böyle bir yeni tanışmalar, yeni flörtler getirebilir, önemli yeni ekip ve grup çalışmaları getirebilir. Birçok davete icabet etmeniz gerekebilir. Uzak yollardan bazı insanlarla işbirliği içinde olabilirsiniz gibi güzel, olumlu etkileri var. Aynı zamanda yakinen tanıdığınız yakın çevrenizin de güzel etkilerini, güzel desteğini de size verecek. Evet efendim, genel olarak böyle bir etki var ve haftaya baktığımızda neler var peki? Evet, 8 Ocak haftası. Önemli bir iki günle başlıyorsunuz sevgili balık burçları. Çünkü Ay Yay burcunda olacak. Mesleki konularla ilgili herhangi bir kafasında gündemi olan, soru işareti olan bir yeniliğin eşiğinde olan bir balık olabilirsiniz. Pazartesi günü gayet keyifli, güzel. Salı günü Merkür Neptün karesi var ki bu balıklar için de çok çok önemli. Önemli kararlar almak üzere ama aklı karışık olan bir balıksanız lütfen salı gününü es geçin derim. Biraz kalbinizin sesini dinleyin orada. Veya bazı destekler almanızı tavsiye ederim. Çünkü iş, hayatın tümünü ilgilendiren konular önemli pek tabii ki. Evet efendim, çarşamba perşembe günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Daha ciddi, daha kalıcı oluşumlar hayatımıza getirecektir. Bu oluşumlarda sizin sosyal platformlardaki gücünüzle ölçülür. Yani oradaki sevilen bir kişi olmanız veya daha sosyal olmanız, biraz daha görünür olmanız gibi bu şekilde değerlendirebiliriz. Biraz daha girişken ve aktif belki olmanızı gerektirecek bir süreç olacak diyebiliriz. Evet, ve bu arada Ay Mars kavuşumu, Ay Jüpiter üçgeni var. Çarşamba günü gayet destekleyici olacak ve Cuma ve Cumartesi günü biraz sizi işte manipüle edebilecek bazı enerjiler olabilir. Biraz düşünme opsiyonu isteyebilirsiniz kendinizden. Biraz kaygı üretebilirsiniz. Ama içinize çekilip bazı aydınlanmalar da yaşayabilirsiniz. Mesela ibadet etmek, meditasyon gibi işler, konular, dua etmek gibi önemli bazı bence gelişmeler de burada ruhen aslında kendinizi iyileştirmek için önemli olabilir. Ve haftanın son günü Ay burcunuzda olacak artık. Bu da hani 14 Ocak Pazar günü sizin için çok çok önemli olabilir. 14 ve 15 Ocak için de hatta aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ve bugün Merkür artık Yay burcundan ayrılarak Oğlak burcuna geçecek. Ve o veremediğiniz aslında kararlar ya da yanlış olup olmayacağını anlayamadığınız, tam kestiremediğiniz kararlar için belki daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Özellikle 14'ünden sonraki günler için söylüyoruz tabii ki bunu. Satürn burcunuzda ve tabii ki pazar günü de Ay Satürn'e kavuşacak. Biraz daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Daha kararlı olabilirsiniz ki Oğlak yeni ayı zaten daha ciddi temel konularla ilgilidir. Sizin yaptığınız iş belki sosyal çevreyi çok öne çıkarması gereken bir iş olabilir. Eğer mesleki konularla ilgili konuşuyorsak ve siz burayı çok iyi değerlendirmeniz gerekebilir efendim. Evet, böyle bir hafta. Uranüs'ün de desteği var. Jüpiter'in de desteği var. Umarım her şey istediğiniz gibi olsun. Davetlere de icabet etmenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlarım, evet bu haftalıkta benden bu kadar efendim. Evet, yeni yıla girdik. Çok önemli bir yıl olacak 2024 yılı. Tıpkı 2023 gibi önemli gelişmeleri getirecek. Tıpkı derken tabii ki aynısının tıpkısından bahsetmiyorum. Ama gerçekten hayatımızı değiştirecek. Özellikle Plüton'un Kova burcuna geçişiyle birlikte birçok aslında ülke, dünyanın her yerinde olan gelişmeleri takip edeceğiz. Ama ülkeler arası ekonomidir,
finansla ilgili konular, küresel konular, doğa ile ilgili konularda önemli, gerçekten belki de hiç bugüne kadar yaşamadığımız durumları yaşayabiliriz. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Şimdi 21 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçiyor. İklimle ilgili konular. Hatta aşırı soğuklar, ki meteoroloji aslında 2 gündür söylüyor. Gördünüz, belki ben de gördüm. Plüton'un Kova burcuna geçişiyle daha önce hiç görmediğimiz soğukları görebiliriz. Gerçekten bu küresel ısınma dediğimiz olay dünyanın zaten dengesini tamamıyla değiştirdi. Ve Plüto Kova dondurucu bir soğuk, hiç yaşamadığımız kadar soğuk getirebilir. Evet sevgili dostlar, altta gördüğünüz numara benim WhatsApp danışmanlık hattım. Eğer doğum haritanız yoksa doğum haritanız için yazabilirsiniz. Danışmanlık almak için yazabilirsiniz. Veya mesela sadece doğum haritamı merak ediyorum diyebilirsiniz. Yıllık danışmanlık da alabilirsiniz. Bazıları mesela, yine bunlar bütçe meselesi, sadece diyor ki işte ben doğum haritamı merak ediyorum. Evet, onun için de yazabilirsiniz. Bazıları diyor ki işte benim şöyle bir konum var. Birkaç tane konuyla doğum haritasını birleştirebilir. Yani sizlere özel şu anda 4 tane paketim var. Yazarak öğrenebilirsiniz. Sevgili dostlar, yalnızca lütfen doğum tarihiniz net olmalı. Bunu buradan bildirmek istiyorum. Evet, tekrar görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, mesaj yazmayı, yani alta bir şeyler yazmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum.